Herkese merhabalar. Yapılışı çok kolay. Yakadan başlamalı. Böyle file bir bluz çalışacağız. Şöyle bir beden ayarlaması yaptım sizin için. Ben şu 144 zincirle başladım. Small M beden için uygun oldu. Daha büyük bedenler için de şuradaki zincir sayılarını verdim. Buradan bakarsınız kendinize hangisi uygunsa ona göre başlayıp devam edersiniz. Bakın ben böyle bir açık yaka yaptım. Yani kapalı bir yaka değil. Verdiğim zincir sayılarında kapalı bir yaka olmuyor. Görürsünüz zaten fotoğraflarda. Ama toparlamak isterseniz belirli sayılarda 5-6 sırada bir küçülterek sık iğneler yaparak küçültebilirsiniz. Şimdi size bir ölçü vereyim. Bunun ölçüsünü. Eninin ölçüsünü vereceğim. Boyun ölçüsünü de vereyim. Şöyle koltuk altından 46 santim, omuzdan itibaren de 46 santim kısa bir bluz yaptım. Uzun kolda çalışacağım. Uzun kollu halinin fotoğraflarını da koyarım başına sonuna. Şuradaki renkleri soruyorsunuz. Hangi ipi kullandınız? Renk kodları nedir diye. Kullandıklarımın hepsini açıklamalara yazacağım. 3,5 numara tığ kullandım. Esasında uzun kollu olduğu zaman da 4 tane 100 gramlık ip yeterli olacak. Gelin şimdi başlayalım. Takıldığınız yerde sorarsınız. Gene cevaplamaya çalışırım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi 144 tane zincirimi çektim. Şöyle düzgün hale getiriyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi bir sıra ikili trabzan yapacağım. Sonra o kafeslerimizi yapacağız. 4 tane ile yukarı çıktım. Aynı göze bir tane daha yaptım. Arttırma noktama çalıştım. Şimdi 1 diye sayıyorum. 30 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 6 30 tane ikili trabzan yapıp geliyorum. 30 tane ikili trabzanımı yaptım. Yandaki bölüme bir tane V yapıyorum. Hep bu kenarlarından buraya şimdi daha sonradan çift V yapacağım. Her zaman kenarlarından attırarak buradaki köşelerimi devam ettireceğim. V'mi yaptım. Bu koldu. Şimdi 40 tane ikili trabzan yapıyorum. Şurası koldu 30 tane. 40 tane yapacağım. Yeniden bir V. Şuradaki V. Bu V'den sonra 2 diye sayıyorum. Şimdi 2 oldu. 3 4 40 tane çalışıp geliyor. Şimdi 40 tane çalıştım. V'den sonra yanındakine bir tane V yapıyor. Bir zincir, aynı göze bir tane daha. Şimdi 30 yapıyorum gene. Diğer kol 30 çalışacağım. Bakın. Burası 40. 30. Şimdi 30 çalışıyorum. Bir 40 daha buraya yapacağım ve burayla birleştireceğim. Tamamlıyorum. Geliyorum şimdi. Dilerseniz şu aralara belirleyici koyun. V'den sonra 40 yaptım. Bir tane V'mi yaptım. Şimdi buraya 30. Bir tane daha V yapacağım. 31.'ye. Sonradan bir 40 daha ve karemi tamamlayıp geliyor. Şimdi burada da şöyle göstereyim şimdi size. 30 yaptık. 40 yaptık. Karşılığına 30 yaptık kolları.
40 yaptım. İkili trabzan, aralarda birer tane V'mi yaptım ve başlangıca geldim. Şöyle içine giriş yaptım. 3. Şimdi 2 tane ikili trabzan, çift V yapıyorum. Bir zincir. Şimdi bu sıra bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Hep buradaki ikili trabzanlarımın üzerine çalışacağım. Bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Aralarında bir zincir var, birer tane trabzan atlıyorum. Şuradaki köşede görüşelim. Bir zincir, bakın V'nin olduğu yere geldim. Şuradaki bir taneyi atladım içine. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı göze 2 tane ikili trabzan, bir zincir, şuradaki bir taneyi atlıyorum. Bu şekilde de bu sıramı tamamlayayım. Aralarına çift V yapıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım. Sıra başında bir üst turda görüşelim. Bu bölüme geldiğimde bir tane atlıyorum. Direkt içine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Bir tane atlıyorum diğeri. Turu tamamladım. Bir tane zincir çektim. Şuradaki 2 tane ile başladık ya. Şu ilkine tutturuyorum. Bir zincir çektim. Tutturdum. Şimdi bakın buradayken içine geçiş yapmıyorum. 1, 2, 3, 4 ile yukarı çıktım. Şurada yeni başlangıç arttırma yapıyorum ya. Şunu atladım. Direkt boşluğa bir köşe yapıyorum yine. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı göze 2 tane daha ikili trabzan. Arttırmaya başladım artık. Bakın şu artık arttırdım. Buraya da çalışacağım. Birkaç kere şu dönüşlerde göstereceğim size. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki 2 tane ikili trabzanım var. Bir tanesini atlıyorum. Diğerine burada da bir arttırma yaptım. Bir zincir, bir zincir, ikili trabzanlarımın üzerine. Aynı şeyleri yapıyoruz. Burada arttırmalar kısmı önemli. Bunu ben rengarenk yapacağım şimdi. Dümdüz de yapabilirsiniz. Yazlık, açık iplerle, keten iplerle, koton iplerle çok güzel olur. Bakın şimdi burada bir tane arttırdım. Bir zincir. Boşluklara değil, direkt ikili trabzanlarımın üzerine çalışıyor. Şimdi bir kere daha göstereyim. Bir üst turda bir kere daha göstereceğim. Bakın şimdi köşe kısmına geldim. Bir zincir, 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzanın olduğu bölüme geldim. Şimdi bu 2 tanenin
olduğu bölüme bir tane daha çalışma yapacağım. Bir zincir çektim. Hemen dışındaki ikili trabzana bir tane çalıştım. Bir zincirle içine giriş yaptım. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı göze 2 tane daha ikili trabzan. Bu şekilde arttıracağız burayı. Bir zincir, bakın 2 tane var. Birini atlıyorum, diğerini. Bir zincir, devam ediyorum gene. Burada da artık arttırmalarım oluştu. Şimdi sıranın başına geleyim. Bir üst turda bir kere daha göstereyim. Evet, sıranın başına geldim. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi aynı zamanda renk de değiştireyim. Bakın ilk başlangıçtaki zincirime bir zincirimle kaydırdım. Bu benim yeni arttırdığım noktamda. Ama bir dakika durun. Yeni renge geçiyorum. Bir zincirimi çektim. Şunu şöyle geçirdim. Yeni ipimle çıkış yapıyorum. Dörtle yukarı çıkacağım. Bir tanesi aradaki zincir. 2 tane var bakın burada. 4 zincir var. Hemen şuradaki bölüme bir tane giriş yapıyorum. Bir zincir, içeriye 2 tane. Bir zincir, aynı göze 2 tane daha. Bir zincir. Şu içeridekini atlıyorum. Dışarıdakine bir tane daha arttırdım şimdi. Bir zincir. Devam ediyor. Bu şekilde ne kadar arttırdığımı size söyleyeceğim. Köşelerdeki 2 tanenin bir zincirle bir tanesini atlayıp diğerine bir tane daha ikili trabzan yaparak arttırmalarımı sağlıyorum. Doladım. Şimdi normal devam ediyor. Bir kere daha göstereyim. Geldim bakın köşemin olduğu yere zincir çektim. Şu dışındaki 2 tanenin dış kısmındakine bir tane ikili trabzan doladım. Şunu atladım. İçine 2 tane. Bir zincir, aynı göze 2 tane daha. Bir zincir. Şuradakini bıraktım. Dışındakine bir tane ikili trabzan. Bu şekilde de arttırmalarımı da yapıyorum. Kaç sıra yaptım söyleyeceğim size. Bakın böyle büyütmeye devam ediyorum. Bir tane zincirle başlangıca birleştirdim. Bakın artık başlangıç buradaydı, buraya geldi. Ama şunu da arkaya vereceğim. Böyle bir kötü bir görüntü yok. Şurada zincirin çıktığı yer. Şöyle göstereyim. Uzatmaya devam ediyorum ben şimdi. 4 ile yukarı çıktım. Hemen yanındakine. Bu şekilde kol beden ayrımına kadar ayağı başka renklerde koyarak devam edeceğim. 2 tane köşeye geldim. 2 tanesinin dışarıdakine çalıştım. Bir zincirle ortaya giriş yaptım. Bir zincirle dışındakine ve devam ediyor. Başlangıç hariç 14 kere arttırmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 22 santimde ayırıyorum ben.
Siz 25, 26, 27 hatta uzatarak devam ettirebilirsiniz. Bedeninize giyeceksiniz. Koltuk altında birleşiyorsa artık ayırma zamanınız gelmiştir. Şimdi bunu buradan kesiyorum. Evet, şimdi buradan şu köşeden itibaren burayı şimdi ayırdım. Tam ortadan giriyorum ve şuraya artık hiçbir şuradaki çalışmayı yapmıyorum. Burayı birleştireceğim. Şu araya şöyle 4 tane zincir çekiyorum. Döndürdüm ve buradaki köşeyle birleştirdim. Bu benim için yeterli bir kol. Devam ediyorum şimdi. Bir tane zincir çekiyorum. Şunu atlıyorum buraya. Bir tane zincir. Aynı işleri yapmaya devam ediyorum. Şurada tekrardan görüşelim. Köşe kısmına geldim. Şu dışarıdakine bir tane çalıştım. Ortadakine de bir tane yaptım ve 4 tane zincir çekiyorum. Aynı burada yaptığım gibi. 2, 3, 4 yaptım ve karşıdaki köşe olan yerle birleştiriyorum. Bir tane zincir. Şuradaki dışındaki bölmede bir tane yaptım ve devam ediyorum. Artık kolumu bedenimden ayırdım. Bu durumda bir kere daha giyin. Rahatsa devam edin. Geçişi bir kere göstereyim. Sonra ben kolu uzatacağım. Bedeni uzatacağım. Kolda ve yakada görüşelim. Bu noktaya geliyorum. Tam koltuk altı bölümüne. Bakın şurada da şu bir tanesine çalışıyorum. Doladım. Bir tane. Bir zincir. Bir tane daha. Hatta bir tane yeter mi? Neyse. 2 tane yaptım. Bir zincir. Devam ediyorum. Ortaya da 2 tane çalışmış oldum. Artık döne döne gideceğim. Şu şekilde oldu. Şöyle de göstereyim. Şurada da böyle birer santimlik bir gene büyütme yapmış oldum. Kolda da aynı şekilde öyle olacak. Büyütme olacak. Döne döne gidiyorum. Burada zaten şuradaki bölüme çalışmıştım. Burada da 2 tane birer zincirle ikili trabzan yapıyorum ve dönerek istediğiniz kadar uzatıyorsunuz. Bluzumuzun boyu istediğiniz yere ulaştığında sık iğne ile bir lastik yapacağım. Sanıyorum 1 ya da 2 sıra yaparım. Fazla bir lastik yapmak istemiyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tam ortasına giriş yaptım. Sık iğne. Bir tane boşluğa, bir tane ikili trabzana. Bir boşluğa, bir ikili trabzana. Bu şekilde bir sık iğne yapalım. Sonra kola başlayalım. Kolu hem uzun hem kısa şeklini göstereceğim size. Burada bir iki sıra gideceğim. Kolu yarım bırakacağım. Onu göstereceğim başlangıcı. Sonra hem uzun hem de kısa halinin fotoğrafını başına sonuna koyarım. Etek ucuna bir sıra sık iğne yaptım. Şimdi gelin kola başlayalım. Şuradan başlıyorum. Kenardan. Aynı
Aynı şeyleri yapacağız. Sadece şu koltuk altını nasıl toparlıyorum onu gösteriyor. 3 ile yukarı çıktım. Şu kısımda tekrardan görüşelim. Koltuk altı bölümüne geliyorum. Bir tane zincir. Şu koltuk altı bölümünde de şöyle bir çalışıyorum orayı da. Şimdi bakın şöyle doladım orayı. Şöyle buraya geçiş yapıyorum. Yani şu üçle geçtiğim yerin buraya bir çalışma yapmıyorum. Direkt bunun üzerine geçiş yapıyorum. O altta kaldı. Tamam. Artık döne döne gideceğim. Yani üçlü yukarı çıkmak istemiyorum. O bölümü atladım. 2 sıra yaptım. Şimdi bu üçüncü sırayı ben aralarına hiç zincir çekmeden tamamlayacağım. Sonra da bir sıra şuradaki gibi sık iğne çalışıp bitireceğim. Yani kolunuzu böyle aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. En son lastik kısmında benim bu yaptığımı yaparsınız. Kolu uzatacaksanız bu yaptığım şimdi en son lastik kısmında yaparsınız. Kolunuzun bilek kısmında. Sonra lastiğinizi yaparsınız. Ben şimdi burada bunu bitireceğim için bakın araları hiç zincir çekmeden küçültüyorum. Bakın bu şekilde biraz toparlayıp o şekilde bitireceğim. Şurada gösterdiğim lastiği de yapacağım. Bu sefer her bir trabzanımın üzerine lastik yapacağım. Zaten aradaki boşluğu kapattığım için ve bitireceğim. Yakam için şu şekilde bir çalışma yapacağım. Şu arka kısımdan, arka omuz kısmından giriş yaptım. Şöyle geriye doğru giderek bir çalışma yapacağım. Şöyle bakın uzatıyorum. Uzattım. Bir tane atlıyorum. Şunu atlıyorum. Ama uzatarak. Şöyle basit bir biye yapıyorum. Bir tanesini atlıyorum. İkincisine. Düzgün bir görüntü için. Yani o ikili trabzanın tek başına kalmasın orada. Şöyle bir çalışma yapacağım. Sadece bu. Şöyle uzatıyorum. Bir atlıyorum. Gene uzatarak çekiyorum. Uzatıyorum. Dümdüz sık iğne de yapabiliriz ama ben bu şekilde şöyle bir çalışma yapıyorum. Şu şekilde şöyle bir toparlama yapıyorum. Tamamlıyorum, bitiriyorum. Finalde görüşelim. Evet, bluzumuz bitti. Bakın yakasını şöyle toparladım. Bu kısa kollu oldu. Ben şimdi bunu uzatacağım. Fotoğraflarını size paylaşırım. İster uzun kollu böyle ister yazlık ister mevsimlik bluzunuzu yapabilirsiniz. Hafta sonunda yapıp giyebileceğiniz hem de elinizdeki ipleri değerlendirebileceğiniz gayet güzel bir bluz oldu ve çok kolay yapılışı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.